Şu yakın zamanda birbirinden farklı birçok yeni film çıktı. Ben de bunlardan göz önünde olan, olmayan tam 12 filmi izlemiş bulunmaktayım. Aslında daha fazlasını izledim ama videoyu şimdi uzatmayalım. Bu ara bu video spoilersız, o yüzden videoyu gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. İlk filmimiz Escape Room, Tournament of Champions. Ölümcül Labirent, Şampiyonlar Turnuvası. Birçok insanın bir odaya koyulup odadan odaya bulmacaları çözerek hayatta kalmaya çalıştıkları, aksiyon, macera ve korku öğeleri taşıyan bir film kendisi. Aslında bu film Escape Room serisinin ikinci filmi. O yüzden 2019 yapımı olan ilk filmi izlemediyseniz önce onu izleyin, daha sonra serinin ikinci filmi olan bu filmi izlemenizi öneririm. Böylece hikayenin gidişatı konusunda kafanızı kurcalayan bir şey olmaz. Serinin ikinci filmi Şampiyonlar Turnuvası nasıldı diye sorarsanız, bence serinin ilk filmiyle aynı ivmeyi kazanmak istemiş, hatta üzerine daha fazla koymaya çalışmak istemiş bir film olarak İlk filmdeki hızı yakalayamadığını düşünüyorum. Tabii bu demek değil ki film kötü. Hayır, gayet akıcı, heyecanlı bir film. Sadece karakter gelişimi, senaryo gibi bazı temel konularda eksikleri olan bir film. Bu yeni olan karakterler arasında fazla bir bağ kuramadım. Yani bir karakter öldüğü zaman pek umurunuzda olmuyor. Ayrıca filmin adı Şampiyonlar Turnuvası, adından da anlaşılacağı gibi önceki oyunlarda hayatta kalmış şampiyonların turnuvası. Ki bana hiç öyle gelmedi. Karakterler sanki ilk defa bu hayatta kalma oyununu oynuyormuş gibi davranması beni biraz irite etti. Yeni olan karakterlerin önceki filmdeki karakterlerden daha güçlü ve zeki olmasını beklerdim ama o hissiyatı alamadım. O yüzden karakter gelişimi senaryo içerisinde bayağı bir zayıf kalmış diyebiliriz. Onun dışında güzel bir film, eğlenceli bir film, türünün en iyisi değil, yine de bu tür bulmaca çözmeye çalışarak hayatta kalmaya çalışan insanlar temalı filmleri seviyorsanız bence izlemek için gayet makul bir film. İkinci filmimiz The Last Letter from Your Lover. Sevgilimden son mektup. Ne diyeceğinizi biliyorum, klişe aşk hikayesi, evet ama birazcık daha fazlası. Bir gazetecinin 1965'ten kalma bir aşk mektubunu bulması ve bu mektubun arkasındaki yasaklı aşk hikayesinin nasıl bittiğini bulmak için verdiği uğraşı anlatan bir film. Bu ara şunu da eklemeden geçmeyelim, bu film Jojo Moyes'un Sevgilimden Son Mektup adlı kitabından uyarlamadır. Aşk temalı kitaplara ve filmlere çok fazla ilgim olmadığından kitabı hiç okumadım, kitap hakkında bir fikrim de yok ama hikayenin genel konusu ilgimi çekti diyebiliriz. Bu film hakkında en sevdiğim şeylerden biri hem şimdiki zaman hem de geçmiş zaman kavramlarını etkili bir şekilde kullanması. Bir yandan gazetecinin olayı çözmeye çalışırken diğer yandan da bize geçmişten kesitler göstermesi gerçekten çok hoştu. Beğenmediğim noktalar ise evet kesinlikle klişe bir hikaye olması ve çiftimizin arasında kurulan bağın ben biraz yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu da senaryodan kaynaklanıyor. Kitap doğru aktarılmamış gibi bir his veriyor. Çok mühim değil. Oyunculuklar biraz filmi yukarı çekmeye çalışmış. Zaten başrolde Shailene Woodley yer almakta. Genelde bu filmlerde çok başarılı bir isim kendisi. Eğer Aynı Yıldızın Altında gibi aşk temalı bir film arayışındaysanız ve izlemediyseniz bu filmi izlemenizi öneririm. Bir şans hak eden bir film olduğunu düşünüyorum ama benim gibi ben aşk filminden pek anlamam diyorsanız bu filmi atlayabilirsiniz elbet. Üçüncü filmimiz Pig. Evet, domuz. İnsanlardan izole bir hayat yaşayan ve domuzu ile birlikte yer mantarı toplayarak hayatını sürdürmeye çalışan Rob'un evine bir gece bazı yabancılar girer ve Rob'un domuzunu kaçırırlar. Domuzuna çok düşkün olan Rob ise domuzunu kurtarmak için o izole hayatını uzun bir aradan sonra geride bırakır ve yolları düşer. Kısaca bir baktığımızda domuzu kurtarma hikayesi diyebiliriz. Ama aslında değinilmesi gereken bundan fazlası. Metafor kalıpları ile ilerlemeyi tercih etmiş bir dram filmi. O yüzden sanat değeri çok yüksek bir film. Bu filmden hiçbir şekilde yüksek seviyede aksiyon, macera beklememelisiniz. Eğer bu filmden böyle bir beklentiniz varsa hiç izlemeyin derim. Dediğim gibi bu film metafor üzerine kurulmuş bir film. Bunun farkındalığıyla izlerseniz beklentiniz de doğru yönde değişir diye tahmin ediyorum. Ayrıca Nicolas Cage'in ne kadar yetenekli olduğunu bize bir kez daha hatırlatan gerçekten güzel çekimlere sahip bir film. Hikaye ağırlıklı, biraz gerilim içeren dram filmleri seviyorsanız kaçırmayın derim. Dördüncü filmimiz Gunpowder Milkshake. Barutlu milkshake. Barut kokteyli. Türkçe versiyonun ismi kulağa bayağı garip geliyor. Annesi suikastçı olan Sam, annesi tarafından annesinin kendi çalkantılı hayatından dolayı genç bir kızken terk ediliyor. Zamanla Sam de annesi gibi ileride bir suikastçı oluyor ve tehlikeli bir görevde 8 yaşındaki masum bir kızı korumak için görevinden vazgeçip kendisini tehlikeli bir noktaya getirdiğini izliyoruz. Filmi izlerken ilk başlarda bayağı bir bunalmıştım. Gidişatı, ortamları, hikayeyi çok anlamsız ve sıkıcı bulmuştum. İlerleyen dakikalarda toparladı ve fena olmayan keyifli bir filme döndü. Yine kadın karakterlerin önde olduğu, bir çocuğu korumak için ellerinden geleni yaptıkları bir film bu. O yüzden bana Birds of Prey Yırtıcı Kuşlar filmini anımsatıp durdu. Aynı tarz filmler değil ama kesinlikle o aynı hissi alıyorsunuz.
Bunda sadece daha çok şiddet unsurları var. Ben ana karakteri yani Sam'i aşırı donuk buldum. Belki de bu şekilde duygu yoksunu olan suikastçı bir seri katil olmasını istediler. Bilmiyorum ama karakter gelişimi benim hiç hoşuma gitmedi. Aksiyonlu, şiddet içerikli bir film, güzel bir film mi? Orası tartışılır, çerezlik bir film kendisi. Güçlü kadın karakterlerin ön planda olduğu, senaryosu çok iyi olmayan, eksiklikleri olan sıradan bir aksiyon filmiydi. İzlemediyseniz bu neymiş deyip bakabilirsiniz. 5. filmimiz Blood Red Sky, Kızıl Gökler. Değişik bir hastalığa sahip olan bir annenin uçakta kendi oğlunu korumaya çalışma hikayesini anlatan bir film. Film bolca aksiyon, korku ve gerilim öğelerini taşıyor. Akıcı ve meraklandırıcı bir anlatıma sahip, yüksek potansiyeli olan ve kesinlikle izlemeye değer bir film olduğunu düşünüyorum. Zombi temalı bir perspektif ile ilerlemek yerine vampirleri içeren, yine birçok insanın hayatına mal olan kaos atmosferli bir hikayesi var. Kadının hastalığına rağmen anne ile oğul arasındaki bağ hem duygusal hem de koruma içgüdüsüyle tasvir edilmiş. Anlatım, senaryo, hikayenin gelişimi, oyunculuklar gerçekten fevkaladeydi. Ben bu filmdeki kadına yaptıkları makyaja da bir ayrı bayıldığımı söyleyebilirim. Film alanında mükemmel değil, orijinal olmak, sağlam bir hikayeye ve olaylara sahip olmak gibi konularda geride kalmış olsa da izlemesi gayet keyifliydi. Eğer uçakta geçen aksiyon dolu sürükleyici zombi yerine vampir temalı bir film izlemek isterseniz bu filme bakmak isteyebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bir üçlemeye. Fear Street, Korku Sokağı 1994, 1978 ve 1666. Wow. Bu korku serisini aynı anda ele almak istiyorum. Bu seri teen slasher bazında, yani psikopat bir seri katilin birçok insanı korkunç şekillerle katletmesini temel konusu almış bir korku türü. İlk film 1994, sanırım benim için serinin en kötü filmiydi. Yani kötü bir başlangıç yaptıklarını düşünüyorum seriye. Hikayenin özenle yazıldığını hiç düşünmüyorum. Sadece yazmak için yazılıp sonra da direkt filme uyarlanmış gibi bir havası vardı. Sırf 1994 yılında geçiyor diye çok fazla 90'lı yılların müziklerinden koymuşlar. Bir yerden sonra yeter artık, peşi sıra her saniye bir müzik koymayın diye sinir olabilirsiniz. Şahsen ben oldum. Karakterler ilgi çekici değildi, çok sıradandı, mantık hatalarıyla dolu bir senaryoya sahipti. Hikayedeki aşk ve sen doğru bir senaryo ile ele alınmamıştı. Aralarındaki duyguyu yansıtmayan, sadece öylesine koyulmuş bir hikaye sahiptiler. İkinci film 1978, bir nebze olsa bile daha iyiydi. Belki buradaki kampta geçen katliam konusu hem daha klişeydi hem daha ergenceydi ama zaten slasher filmlerinde öldürülen hedefler genelde gençlerdir. Bu ikinci film daha temiz bir akıcılığa ve aksiyona sahipti. Bu seride en çok keyif alarak izlediğim buydu. Bu tür bir korku filminde iki kız kardeşin hikayesi hala eksiklikleri olsa da buradaki senaryo ile birlikte çok daha iyi aktarılmıştı. Genel olarak çok iyi olmasa da bu ikinci filmin ilk filminden daha eğlenceli ve sürükleyici olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Gelelim serinin üçüncü ve son filmine, 1666. Şahsi düşüncem birinci filmden iyiydi ama ikinci filmden kötüydü. Beni biraz hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim çünkü ikinci filmde aldıkları küçük bir ivmeyle bu filmi yukarıya taşıyabilirlerdi ama bu konuda da başarısız olmuşlar. Sadece buradaki hikaye daha güzeldi. Her şeyin başlamış olduğu geçmişe gidip Sarah Fear'ın gerçek amacını bu bölümde ortaya çıkardılar. Sarah Fear'ın hikayesi genel olarak hoşuma gitti ama her zamanki gibi ben senaryoyu beğenmedim ve sona doğru yetersiz buldum. Teen slasher, katil, katliam, kesip biçme tarzı filmlere düşkünseniz tüm seriye gidip Netflix'ten gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Zaman geçirmek için birebir bir seri, izlemeseniz de bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum. 9. filmimiz Jungle Cruise. Mumya, Karayip Korsanları, Indiana Jones benzeri hem macera dolu hem de komik eğlenceli bir Disney aile filmi. Oyuncu kadrosu çok sağlam. Başrollerde Dwayne Johnson ve Emily Blunt bulunmakta. Macera boyunca ikisinin arasında kurulan bağı ben çok sevdim. Ayrıca bu filmde kullanılan görsel efektler ve çekimler ihtişamlı ve gerçekçiydi. Zaten bu film için neredeyse 200 milyon dolarlık bir bütçe ayrılmış. Orijinalliği pek yakalayamamış, neler olacağı önceden kestirilebilir, klişe bir anlatımı var. Buna rağmen sürükleyici, aile ile birlikte izlemelik, çerezlik bir film Jungle Cruise. Ben gülerek, eğlenerek, keyif alarak izledim bu filmi, tavsiye ederim. 10. filmimiz The Suicide Squad, İntihar Timi. İlk filminden sonra gerçekten böyle rahatlatıcı bir etkisi olan yeni ve iyi bir filme ihtiyacımız vardı. James Gunn, you're a genius. Zaten 2016 yapımı çoğunluğun bildiği ilk film olan Suicide Squad berbat'a yakın bir filmdi. Hani berbat demeyelim de beklenenin çok altında bir filmdi. Genelde Marvel hep çıtayı yükseltirken DC yerin dibine girmeye meyilli ama bu yeni DC filmi Marvel standartlarını yakalamış durumda. Senaryo, efektler, anlatım önceki filme oranla çok daha iyi. Joker'i bu sefer koymamaları iyi olmuş çünkü Suicide Squad evrenine yakışmıyordu ve direkt gözümüze sokulduğu için ve Joker karakteri doğru, yeterli tasvir edilmediği için bu izleyiciyi rahatsız ediyordu.
filmde beğenmediğim elbet bazı unsurlar var. O da kötü karakter mi dersiniz yoksa canavar mı dersiniz bilemiyorum ama bizim kötülerin savaştığı bu canavarı beğenemedim. Biraz bana fazla çocuksu geldi. Yaratılan DC evrenini içeren filmler genelde birbirinden bağımsız oluyor. Bu yüzden de fazla sevilmiyor. Fazla süper kahraman filmi izlemem, sevmem de ama Marvel bu evren yaratma olayına ve ona bağlı kalıp daha çok kendisine bir şeyler eklemeyi daha çok seviyor sanırsam. O yüzden de daha büyük bir hayran kitlesine sahip. Ama ben süper kahraman filmlerini izlerken, incelerken DC Marvel diye ayırmıyorum. Film bana ne hissettiriyorsa ona göre fikirlerimi aktarıyorum. Her şeyi hesaba katarsak bu yeni çıkan The Suicide Squad eğlenceli bir film. Süper kahraman, kötü kahraman filmlerini sevenler kesinlikle bu filme bir göz atmalı. 11. filmimiz The Tomorrow War. Yarının Savaşı. Temmuz'un en popüler filmlerinden biriydi. Aslında hala öyle. O yüzden izlemeseydim kesinlikle olmazdı. Bir babanın gelecekteki bir savaşta insanların geleceğini korumak için verdiği uğraşı anlatan aksiyon macera filmi kendisi. Görüntü elementleri yine üst düzeyde olan filmlerden biri ki buna da 200 milyon dolarlık bir bütçe harcanmış. Eğer senaryoyu çok fazla kurcalamazsanız ve sadece filmin genel bir bütünlüğüne odaklanırsanız güzel bir film. Tabii benim gibi detaycı bir insansanız birçok mantık hatası kafanızı kurcalayacak. Onun dışında çerezlik dünyayı kurtarma temalı aile filmlerinden biri, izlenilmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve geldik sonuncu 12. filmimize, Black Widow. Marvel evreninin olmazsa olmaz karakterlerinden biri olan Natasha Romanoff'un yani Black Widow'un hayat hikayesini kısaca ele aldığı aksiyon dolu bir süper kahraman filmi. Film aksiyonlu, eğlenceli bir film olması dışında sığ bir anlatıma ve senaryoya sahip. Fazla Marvel evrenine hakim değilim ama sanırım bu diğer filmlere göre çıtası aynı kalmış, yükselememiş vasat bir Marvel filmi. Filmin merkezinde Natasha'dan çok kardeşi Yelena bulunmakta. Bu konudan rahatsız olmadım. Açıkçası Yelena karakterini Natasha karakterinden daha çok sevdim. Why do you always do that thing? Do what? That thing you do when you're fighting. And this thing that you do when you whip your hair when you're fighting with the arm and the hair and you do like a fighting pose. It's a fighting pose. Tabii bu da filmin hikayesiyle filmin adı arasında bir zıtlık yaratıyor. Filmde karakterlerimizin geçmişlerinin yeterli anlatılmadığını, eksik anlatılıp karakterler arası mantıklı bir bağlantı kuramadığını düşünüyorum. Bundan dolayı Black Widow hayranlarını genel olarak hayal kırıklığına uğratan bir film oldu. Yine de aile eşliğinde izlenilebilecek hoş bir film olduğunu düşünüyorum. Filmin sonunun ucu da açık bırakıldı. Devam filmleri gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu ara çok sevdiğim oyunculardan biri olan Milla Jovovich'in kızı Ever Anderson da Black Widow filminde küçük Natasha'yı canlandırıyordu. İleride annesi gibi çok başarılı olacağını düşündüğüm küçük oyuncu burada da iyi bir performans sergiledi. Evet, filmlerimiz bu kadardı. Sizin son zamanlarda izlediğiniz, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz başka yeni filmler var mı? Varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gidip onları da izleyin. O zaman güzel bir sahneyle kapatalım. See these people playing soccer up there? They are the best in the world. Can you believe that? I want to be the best. Yeah? And it takes to be the best. You gotta say to yourself, I will do. I will do. You have to think this. What nobody else is willing to do.